Dini inançlar dünyadaki insan yaşamının her zaman bir parçası olmamıştır. Kendimizi dünyadan uzaklaştırmayı ve hatta bizden çok farklı olduğuna inandığımız her şeyden ve herkesten korkmayı öğrendik. Bu yüzden korkudan kendi düşmanlarımızı, ekinlerimizi yok eden doğal afetleri, geçimimizi elimizden alan insanları ve bugüne kadarki tüm dünya dramını yarattık. Korkudan güç aradık ama bunun yerine daha güçlü olanların egemenliğine tabi olduk. Açgözlülükle motive olarak kendimizi zenginleştirmenin yollarını aradık. Ancak biriktirdiğimiz zenginliklere rağmen kendimizi fakir hissettik. Günah işlediğimiz için duyduğumuz suçluluk duygusundan bizi yargılayan ve cennetten kovan bir ceza tanrısı bile yarattık. Yaşamdaki bu yolculuk hayatın bir parçası haline geldi ve bugün dini inançlar olarak bildiğimiz şeyi oluşturdu. Aslında dini dogmalar ancak kendimizi gerçek yaratıcıdan ayrı varlıklar olarak deneyimledikten sonra ortaya çıkmaya başladı. Bu gezegende fiziksel varlığa hükmeden doğa kanunlarına göre yaşamak yerine ona karşı yüzer gibi yaşamaya başladık. Doğal kanunu ne kadar çok ihlal ettiysek o kadar çok mücadele ettik ve doğa dengesinin daha geniş ve giderek daha rahatsız edici uçlarını deneyimledik. Dini inançlar evrenin ve tüm canlıların kaynağı olan Tanrı'dan söz ettiler ve bu varlıkla yeniden bağlantı kurmanın hayattaki en büyük önceliğimiz ve amacımız olduğunu söylediler. Sözleri ve öğretileri yaşam kılavuzlarına dönüştü ve başkalarının okuması ve takip etmesi için kitaplara kaydedildi. Kendi ilahi özümüzün farkında olmadığımız için olanlardan büyülendik. Onlara tanrılar olarak tapınmaya başladık ve onları övüp hürmet edebileceğimiz mabetler ve tapınaklar inşa ettik. Bu yapılar bizim manevi yoksulluğumuzun koltuk değneği oldular. Onları üstümüze koyarak gerçek yaratıcı ile aramızdaki uçurumu derinleştirdiğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Yaratıcı benliğimizle özdeşleşmek yerine kendimizi ondan uzaklaştırdık. Tanrı bir tapınma putu, yüce bir varlık haline geldi ve kendimizi merhamet ve bağışlanma için ona dua etmeye ihtiyaç duyan cahil günahkarlar olarak tanıdık. Gerçek yaratıcı ile aramızdaki uçurum o kadar genişledi ki gerçekten ondan korkmaya başladık. Kelimenin tam anlamıyla bizi her şeyin kaynağına geri bağlamanın ve bizi kökenimizle yeniden birleştirmenin bir aracı olması amaçlanan din, bunun yerine gerçek yaratıcı ile ilişkimizi sona erdirmenin bir yolu haline geldi. Dogmalar ve kutsal metinlerin bitmeyen yorumları kendimize sonsuza dek Tanrı'nın yanında cennette bir yer sağlamak için onları köle gibi takip etmemiz gerektiğine inanmamızı sağladı. Yaratılışın her zerresine nüfuz eden gerçek yaratıcıyı Tanrı fikriyle değiştirmiştik. Tanrı zihnimizde bir kurgu, insan düşüncesi kadar büyük ya da küçük bir kavram haline geldi. Gücümüzü başkalarının bize anlattığı, hakkında kitaplar yazılan bir kavrama teslim ettik ve bu kavramı Tanrı olarak putlaştırdık. Tarih boyunca dinler, duaların sözlerine ve anlamlarına çok önem vermiştir. Ancak yaratıcı ya da ruh ile gerçek iletişim sözcükler aracılığıyla değil, sizden yayılan titreşimler aracılığıyla gerçekleşir. İnsan formu ilahi bir varlıktır. Tanrı olarak bildiğiniz varlıktan ayrı bir varlık değilsiniz. Kendi dışımızda bizden daha büyük bir şeyi aramak, kutsallık ve birlik duygumuzu anında ezer. Bildiğimiz şekliyle dualar yakında sona erecek. Çünkü her şeyin olduğu gibi mükemmel olduğumuzu anlayacağız. Dua etme ihtiyacının ötesine hızla geçiyoruz. Çünkü kaderimizi gerçekleştirmek için gereken dengenin zaten biz olduğumuzu fark etmeye başlıyoruz. Uygun olabilecek tek dua kendin olmaktır. Aydınlanma ya da varoluş biçimine yükseliş, her ne olursan ol, mükemmel olduğunun basitçe kabul edilmesidir. Teşekkürler.